Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir King Shot videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Bugünkü videomuzun konusu krallık transferi. Krallık transferinde size gerekli olan her şeyi bu videoda detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Kaç bilet gerekiyor? Aşamalar nedir? Transfer olurken çantanızdan neler eksilir, neler kaybolur? Dikkat etmeniz gereken en önemli şeyleri detaylı bir şekilde anlatacağım. Daha öncesinde bir video çekmiştim ama çok inanılmaz karışık ve detaylı anlattığım için bu videoyu biraz daha sade ve çok önemli, en çok sorulan soruları derledim. Tane tane düzgün bir şekilde herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Videolar hoşunuza gidiyorsa sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız, kanala abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Şimdi krallık transferi arkadaşlar 160. günden sonra geliyor ortalama. Her sunucuya göre aslında biraz değişiyor. 150-160 ortalama öyle oluyor. Genelde üçüncü çark kahramanı yani Gen 3 kahramanı Petra'nın ikinci çark feleğinden sonra geliyor. Ama dediğim gibi sunucunun gününe göre değişiklik gösterebilir. Transfer geldikten sonra bir düzen oturuyor ve bu düzene göre her ay ayda bir kere transfer geliyor arkadaşlar. Her eyaletin 3 tane özel davet hakkı oluyor. Her ay bir tane özel davet yenileniyor ve maksimum 3 özel davete sahip olabiliyorsunuz. Yani 3 tane özel davetiniz varsa hiçbirini kullanmazsanız bir ay sonra ay yenilendiğinde 4 olmuyor 3 olarak kalıyor. O yüzden özel davetlerinizi kesinlikle önemli, ona göre kullanın. Normal eyaletler ve öncü eyaletler diye iki tane eyalet türü oluyor. Bizim burada gördüğünüz tüm eyaletler normal eyaletler arkadaşlar. Burada bu şekilde gördüğünüz eyaletler ise öncü eyaletler. Aralarındaki fark tamamen şu. Normal eyaletlerin güç sınırı 230'ar milyon görüyorsunuz şu an benim bulunduğum grupta. Öncü eyaletlerin grubu 145 milyon güç sınırı var. Yani 145 milyon gücün altında olursanız öncü eyalete gidebiliyorsunuz. Normal eyaletlerde 230 milyon gücün altındaysanız gidebiliyorsunuz. Normal eyaletlerde 55 tane transfer sınırı vardır. 35 tanesi normal transfer daveti sınırı, 3 tanesi özel transfer daveti, 20 tane ise açık geçiş davetidir. Bunları birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Önce olan eyaletlerde toplam 30 tane transfer sınırı vardır. Özel transfer daveti yoktur. Normal transfer davet sınırı 20'dir. 10 tane de özel normal geçişle geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herhangi bir şekilde özel davet de alsanız, normal davet de alsanız, sıradan geçiş de yapsanız sizden kesinlikle bilet isteyecektir arkadaşlar. Mesela şu anda benden 4 tane transfer bileti istiyor. Görüyorsunuz. Önce eyalete gittiğimde de 4 bilet istiyor. Normal eyalete gittiğimde de 4 bilet istiyor. Bilet neye göre belirleniyor? Transfer maliyeti var. Buraya tıkladığınızda bir transfer skorunuz var. Benim transfer skorum bu. Burada benim transfer maliyetim, biletim 4 bilet. Hesap çünkü bayağı kötü bir hesap. Hiç para yatırılmayan ve uzun zamandır aktif olmayan bir hesap olduğu için çok az bilet istiyor. Normalde ilk transferinizde ortalama 5 ile 8 arasında bir transfer bileti sizden ister. Zaten bunları oyun size bedava bir şekilde veriyor. Ama hesabınız orta ve yüksek yatırımlıysa orta yatırımcılarda 10-20 arası transfer bileti ister. Balina hesaplarda ise 40-50 arası transfer bileti ister arkadaşlar. Transfer bileti tamamen sizin şeyinize göre değişir. Şehir merkezi seviyeniz, işte asker sayınız, kahraman gücünüz, tılsım gücünüz, kahraman donanım gücünüz. Yani burada yazan her şey, evcil hayvan gücü, istatistiklerinizi yükselten her şey size ekstra transfer bileti olarak, maliyet olarak hesabınıza eklenecektir. Transfer olmanız için bazı şeyler var, olamadığınız durumlar var. Eğer bir tane eyalette başkansanız veya transfer yöneticiyseniz transfer olamazsınız. Oyuna ileride Tiran diye bir savaş gelecek. Orada eğer birinci olup Tiran olursanız transfer olamazsınız. Eğer herhangi bir şatoda cezalı olursanız transfer olabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu şey değil. Bu yanlış bilinen bir bilgi. Burada mesela atamalarda suçlular var. Eğer cezalıysanız transfer olabiliyorsunuz. Bu konuda korkmanıza kesinlikle gerek yok arkadaşlar. Diyelim ki siz bir eyalete transfer olmak istiyorsunuz. Buraya geldiniz. 230 milyon güç istiyor. Sizin gücünüz 240 milyon. Gücünüzü biraz düşürebilirsiniz. Örnek veriyorum. Burada gelip kahraman donanımlarımızı çıkararak hepsini çıkardığınızda gücünüz azalacaktır. Yeterli olmazsa
Buradaki tatbikat kampına gelip bu kahramanları sıfırladığınızda tüm kahramanlarınız bir seviye olacak. Gücünüz yine azalacak. Buradan da güç düşürebilirsiniz. Ama sakın gidip şey yapmayın arkadaşlar. Revirinizi doldurmaya ya da askerlerinizi öldürüp görevlendirme ofisine göndermeye çalışmayın. Çünkü bu etkili olmuyor. Oradaki revirdeki ve görevlendirme ofisindeki askerler de sizin transfer gücünüze buradan düşse bile orada düşmüyor. Sakın bu hatayı yapmayın. Transfer dönemi geldiği zaman tam geçiş yapacağınız zaman arkadaşlar burada bu birliklerin üstüne tıklayabiliyorsunuz ve dağıt diyebiliyorsunuz. Şu anda ben transfer süreci gelmediği için yapamıyorum. Burada mesela biraz güç düşürmeniz lazım. Bir 10 bin, 20 bin asker, 50 bin asker kaybetmeniz gerekiyorsa süvarilerinizi üstüne tıklayıp dağıt diyebiliyorsunuz. Bu oyuna gelen bir güncellemeydi özellikle. Şu an Kingshot'ta var mı bilmiyorum ama büyük ihtimalle vardır. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Transfer açıldığı anda buradan askerleri dağıtabiliyor olmanız gerekiyor. Yani gücünüzü bu şekilde düşürebilirsiniz arkadaşlar. Özel davet nedir diyelim. Özel davet tamamen şudur arkadaşlar. Buraya geldiniz. Transfer gücünüz işte 230 milyon. Siz bir balina oyuncusunuz. Yüksek yatırımlı oyuncusunuz. Sizin gücünüz 500 milyon. 500 milyondan 230 milyon gücün altına düşmek gerçekten zordur. Çok fazla asker kaybı yaşamanız lazım. Size eğer özel davet gönderirlerse ilk evrede, birazdan evreleri de anlatacağım bu arada. Özel transfer daveti gönderirlerse gücünüz 600 milyon da olsa 900 milyon da olsa buraya gidebiliyorsunuz. Dediğim gibi kendi biletinizi karşılayıp buraya gidebiliyorsunuz. Normal davet var arkadaşlar. Normal davette yine ilk evrede bu eyaletin mesela 35 tane hakkı var. Bunu size gönderdiklerinde eğer bu gücün aşağısındaysanız direkt o eyalete transfer olabiliyorsunuz. Daveti kabul ediyorsunuz ve transfer oluyorsunuz. Bir de açık transfer var. Orada da gördüğünüz gibi 20 tane bir boşluk kalıyor. Burada da son evrede herhangi bir davet almadan bir sunucuya gideceksiniz. Orada eğer yer varsa o sunucuya istediğiniz gibi transfer ol deyip son evrede transfer olabiliyorsunuz. Şimdi transfer evresi 3 aşamadan oluşuyor. Onları size anlatayım. Her şey otursun yerine. Transfer evresinde birinci aşama transfer öncesi aşaması arkadaşlar. Transfer öncesi aşamada transfer chat'i aktif oluyor. Kendinize buradan bir sunucu bulabiliyorsunuz. Transfer gücünüz belirleniyor. Transfer maliyeti belli oluyor. Ve transfer chat'te kendinize eyalet bulabiliyorsunuz. Benim Telegram ve Discord kanallarımda eyalet bulmak için de oralara katılıp duyurular geçebilirsiniz. Kendinize ekip ya da eyaletinize ekip arkadaşları bulabilirsiniz. Şimdi transfer evresi pazar günü birinci gün başlıyor. Gece 3'te yenilenmede bu chat açılıyor. Çarşamba günü oyun yenilenmesinde ikinci evre yani davetli transfer evresi başlıyor. Bu evrede transfer yöneticisi normal davet ve özel davet gönderir arkadaşlar. Sizin eyalet başkanınız birinci evredeyken buradaki güç limitini belirleyebiliyor ya da başkanınız. İkinci evreye geçtiğinde ise oyuncuların ID'sini alıyor ve o oyuncuların ID'sini girerek onlara özel davet ya da normal transfer daveti gönderebiliyorsunuz. Ve onlar da çarşamba gece oyun yenilenmesinde direkt o daveti kabul edip o eyalete transfer olabiliyorlar. Üçüncü evre ise açık transfer. O da cuma gece oyun yenilemesiyle birlikte başlar, pazar geceye kadar devam eder. Bilet bulamayan oyuncular transfer gücünün yeterli olduğu eyalete geçiş yapabilirler. Genelde oyuncular açık evrelerde farm hesaplarını kendi bulundukları, yeni geçtikleri eyalete götürürler arkadaşlar. Transfer olurken gideceğiniz yerde bazı arkadaşlarımız soruyor. Çantamdan elmaslar gidecek mi? Has altınlar gidecek mi? Kaynaklar gidecek mi? Arkadaşlar burada kaynaklarınıza tıkladığınızda bir korumalı kaynaklarımız var. Bir de açık kaynaklarımız var. Bizim açık olan kaynaklarımızın her biri silinip gidecek. Transfere yakın bir zamanda kaynaklarınızı bitirmeye çalışın. Ve çantanızdaki bu korumalı sandıkları kesinlikle açmayın. Eğer korumalı sandıkları, pardon, buradaki diğer sandıkları açmayın arkadaşlar. Diğer sandıkları açtığınızda korumasız kaynak olarak dışarı çıkarlarsa bunlar silinirler. Yani transfer olurken sadece kaynaklarınız eksilir. Onun dışında bu çantanızdaki her şey olduğu gibi kalır. Diyelim ki transfer olacaksınız ve sizin silahlanma yarışınız var. 23 saat sonra bitiyor ve bittiği anda transfer başlıyor. Bu etkinliği oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oynadığınızda
Gittiğiniz eyalette eğer sıralamaya girerseniz buradaki size sıralama ödüllerini verecektir. Bilginiz olsun. Ya da bazı paketler var. Mesela gidip buradan bir tane paket satın aldınız. Gittiğiniz eyalette o paketi tekrar satın alabiliyorsunuz. Ama bu her pakette geçerli değil. Belli başlı bazı paketlerde geçerli. O yüzden kesinlikle dikkatli olun. Bunu iyi değerlendirmeye çalışın. Transferle alakalı çok fazla uzatıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Sizin sorularınız varsa bu konu gerçekten çok önemli. Videonun altına sorularınızı, transferle alakalı sorularınızı sorun. Hepsini çok detaylı bir şekilde cevaplayıp yardımcı olmaya çalışacağım. Genel hatlarıyla çok detaya girmeden krallık transferi bundan ibaret arkadaşlar. Size ekstra püf nokta olarak ya da bir tavsiye olarak şunu söyleyebilirim. Sürekli olarak ileriye doğru giderseniz hesabınız çok daha güçlenir. İleriye doğru gitmek şu demek. Ben şu anda 68. krallıktayım. Burada eyalet transferine geldiğimde, krallık transferine kaçıncı sunucuya kadar gidebiliyorum? 115'e kadar gidebiliyorum. 115. sunucuyla benim sunucum arasında ortalama bir aylık bir süre var diyelim. Ben 60. sunucuda başladıktan bir ay sonra buradaki krallık 115 oyunda açıldı. Ve ben bu oyunculardan bir ay öndeyim. Çünkü bunlar benden bir ay daha az etkinliğe katıldılar. Bir ay daha az ayı avı yaptılar. Daha az kılıç diyarına katıldılar. O yüzden ben buraya transfer olursam oradaki benimle eş değer para yatıran oyunculardan çok daha güçlü olmuş olacağım. Çok daha fazla elmasım olmuş olacak. Ve rulet var. Bu oyunculardan bir ay ileriye gittiğinizde onlardan iki tane fazla rulet çevirme hakkınız oluyor. Siz bir tane rulet kahramanını fulllediğinizde onlar hala rulet çevirmek zorunda kalıyorlar ve sizin elmaslarınız cebinizde kalıyor. O yüzden kesinlikle ileriye doğru gitmek çok mantıklı. Ama mesela ben şu an bulunduğum 60. sunucudan geriye doğru ilk sunuculara 7, 8, 9'a gidersem zaten oradaki oyuncular benden bir ay önce başlamış olacaklar ve geriye düşmüş olacağım. Gittiğim yerde normalde ruleti 5 kere çevirebiliyoruz. Gittiğim yerde 3 rulet çevrildiyse ben sadece son 2 ruletine katılabileceğim. 3 tane rulet kaçırmış olacağım. Tamamen mantığı bu aslında. Her zaman bence ileriye doğru gidin. Ama oyunda her şeyden daha da değerlisi kendinize güzel ekip arkadaşları bulun ve oyunun tadını çıkarın. Tabii bunu yaparken de kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.